Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda farklı türde iplerle kolaylıkla örebileceğiniz altıgen hırkanın yapımını anlatıyorum. Böyle bunun içinde hem sim var, hem simli başka bir ip var, hem bir mohair ip var, hem de bir kılavuz ip var. Bunu nereden aldığımı yine açıklama kısmına da eklerim ama bunlar böyle tasarım ip olarak geçiyor. Eğer böyle bir ip kullanmayacaksanız da böyle orta kalınlıkta bir ip tercih edebilirsiniz bu proje için ama hani şöyle örgüsünün duruşu falan şu şekilde çok tatlı, çok hoş bir görüntüye sahip oluyor bu modellerde. Dümdüz de ördüğünüz zaman hani ipin kendisi özellikle olduğu için dümdüz ördüğünüz zaman bile çok tatlı bir görünüme sahip oluyor. Hiçbir desen ya da bir motif yapmanıza gerek kalmıyor bu ipe. Şişe de uygun olur ama ben böyle tığ işinde de çok rahatlıkla tercih ediyorum. Şöyle 5,5 numara bir tığ kullanacağım bu projede. Altıgen bir model olacak. Bu altıgen modelin ilk parçasını şöyle yaptım. Hani hırkada kazak diye yola çıktım zaten. Hani ikisinden birini yapacağım. Hani sivite falan dönüştürmeyi düşünmüyorum ama hırkaya da kazak olacak. Şimdi bu şekilde tek parçasını yaptım. İkinci parçasını da yapıyorum, daha doğrusu devam ediyorum bu parçayı yapmaya. İkinci parçayı da birlikte başlayalım, birlikte göstererek ilerleyelim istiyorum. Şöyle ortadan başladığımız bir motif oluyor. Şöyle ortadan başlayıp böyle altıgen 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 ilerlediğimiz bir motif oluyor. Şimdi şöyle modelin dışından çıkardığım iple şöyle devam edelim. Modeli yapmaya sihirli halka ile başlıyorum. Sihirli halkanın yapımı kanalımda başka bir videoda mevcut. Onun da linkini ayrıca eklerim. Sihirli halkanın içerisine 3 tane zincir çekiyorum. Tığma ipimi doluyorum. Sihirli halkanın içine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Yine sihirli halkanın içerisine 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Bunu 6 kere yapıyorum. Yani 6 tane ikişerli üçlü trabzan grupları yapmış oluyorum. Bu şekilde 6 tane yapıyorum. 6 tane yaptıktan sonra bir sonraki sıraya geçeceğim. Bu ikili ikili gruplar halinde olmuş oluyor üçlü trabzanlar. Bir tane zincir çekiyorum. Sihirli halkamı kapatıyorum tamamen. 6 tane grup oldu. Ya ilk başta çekmiş olduğum 3 tane zincirin tepesindeki zincire, yani 3. zincire batıyorum ve bir halka oluşturmuş oluyorum burada. 6 tane ikişerli gruplardan oluşan trabzanlar var. Sihirli halkamı iyice kapatıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane zincirin üzerine bir tane üçlü trabzan yapıyorum aynı boşluğun içerisine. Burada püf nokta her iki trabzanın tepesine birer tane trabzan daha yapmak. Burada trabzan atlamamak püf noktalardan biri bu çalışmanın tamamı için. Batıp bir tane üçlü trabzan yapmamız gerek. Sonra sıradan trabzanın tepesine 2 tane yaptım. Bu ilk başta da şurada bir tane üçlü trabzan, 3 tane de zincirle başlamıştım. Burada şurası bitişte bir köşenin kanadı olmuş olacak. Tek kanadı olmuş olacak. Burayı köşede anlatacağım. Şimdi şu aradaki boşluğa geldim. Bu aradaki boşluğa bir tane üçlü trabzan, bir tane daha üçlü trabzan, 2 tane zincir ve aynı boşluğa 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi yine trabzanların tepesine trabzan. Bu arada bundan, yani şu başlangıçtaki trabzan hariç diğerlerinde şu tepe noktası çok net bir şekilde görülüyor zaten. 2 tane üçlü trabzan yapıyorum tepeye. Yine köşedeyim. Köşelere 2 tane üçlü trabzan, 2 zincir, 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Yine trabzan tepesindeyim. Trabzanın tepesine 2 tane üçlü trabzan yaptım. Ve yine köşedeyim. Sıranın sonuna kadar aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Şimdi sıranın sonuna kadar getirdim modeli. Şimdi buradaki trabzanların tepesine de birer tane trabzan yaptım. Şimdi ilk baştaki köşedeyim. Şimdi bu modelde toplamda 6 tane köşemiz var. Şurada 6 tane boşluk var ya, ikişer tane yaptık. 6 tane köşemiz var. Şimdi 6 tane köşede de ne yaptık? 2 tane üçlü trabzan, 2 zincir, 2 tane üçlü trabzan yaptık köşelerde. 5 tane olduk. Bu da 6. köşemiz. Yani biz bu modelin her sırasının başına bir tane köşeden başlamış oluyoruz. Şimdi bu köşenin bir kanadını yapmış olduk. Yani 3 tane zincir, bir tane üçlü trabzan sayılı, yanına da bir tane üçlü trabzan yaptık. Aynı boşluğun içine, başlangıç yaptığımız boşluğun içine bir tane üçlü trabzan,
Bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir alt sıradaki bağlanma noktasında yaptığımız gibi ve yanındaki şu ilk başta yapmış olduğum 3 tane zincirin tepesine, üçüncüsüne bağlanıyorum. İpimi kaydırıyorum. Bu şekilde böyle ikinci sıramızı yapmış olduk. Şimdi üçüncü sıraya da birlikte başlayalım. Zaten model kendiliğinden büyümeye başlıyor burada. 3 tane zincirle bir üst sıraya çıktım. Tığma ipimi doladım. Aynı boşluğun içine bir tane üçlü trabzan yaptım. Bu benim birinci köşemin ilk kanadı olmuş oldu. Şimdi burada benim bir alt sırada tabii 2 tane trabzan vardı ve 2 trabzanın tepesine de birer tane trabzan dediğimizde sayması kolay ama model büyüdükçe sayması zorlaşıyor. Doğal olarak şurada önümüze gelen ilk trabzanın tepesine bir tane üçlü trabzan yaptığımızda mutlaka emin oluyoruz. Bunun tepesi şurası. Burada zincirle başladığımız için bu ilk trabzanın tepesine batmak biraz zor olabilir. Yani o yüzden orada bir hata var gibi düşünmeyin kendinizde de. İkinci trabzanın tepesindeyim. Köşeye gelene kadar bütün trabzanların tepesine birer tane üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi köşedeyim. Köşede yine bir tane üçlü trabzan. Aynı boşluğa bir tane daha üçlü trabzan. 2 tane zincir. Aynı boşluğa 2 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki şuradaki ilk trabzanın tepesine üçlü trabzan yapmakla başlayıp diğer köşeye kadar her bir trabzanın tepesine birer tane üçlü trabzan yapıyorum. Burada önemli olan şeylerden biri de bu trabzanların tepesine batmak. Yani 2 trabzanın arasına batmıyoruz. Tepesine batıyoruz. Bu kısım önemli. Yani sayı azalır yoksa öbür türlü aralarına batarsak. Çünkü 5 tane trabzanın arası 4 tane trabzan olur. Yani doğal olarak azaltmış oluruz. Tekrar köşedeyim. 2 tane zincir. Şimdi burada şöyle görünüyor bakın. Şöyle ilerleyen bir model. Köşeleri saymazsak burada 6 tane var. Alt sırada da 2 tane vardı. Her bir trabzanın tepesine yapmıştık. Şimdi bu şekilde böyle büyüyen bir model olmuş oluyor. Bu model büyüdükçe şu an düzgün gidiyor ama bu model büyüdükçe böyle marullanıyor. Biz bu marullanma bu istediğimiz bir şey. Çünkü bunu böyle katladığımızda, ikiye katladığımızda hırkamızın bir tarafını elde etmiş olacağız. Böyle katlama kısmını da videonun sonunda 2 parçayı yaptıktan sonra göstereceğim zaten. Bu böyle şu sıradan sonra böyle yavaş yavaş marullanmaya başlayacak. Bu marullanma başladığında hani yanlış gidiyorum gibi tedirginliğe kapılmamanız için söylüyorum. Burası böyle şöyle olması normal. Sadece dümdüz öreceksiniz. Şimdi buradaki şu püf nokta dediğim kısım bakın şurası hemen trabzanın üstünü bir alt sıradaki kenardaki kalan trabzanın üstünü atlamamak. Bu modelin tek püf noktası bu ve şuradaki 2 tane zinciri şaşırmamak. Yani burada sürekli 2 zincir var. Zaten model boyunca sadece şu köşelerde 2 tane zincir çekiyoruz. Onun haricinde hiçbir yerde bir zincir boşluğu yok. Bu şekilde böyle ilerleyen bir model. Şimdi burada istediğiniz uzunluğa gelene kadar örmeye devam edeceğiz. Böyle büyütmeye devam edeceğiz modeli. Ben kaç sıra yaptım, kaç santim yaptım kısımlarıyla ilgili örgüm tamamlanınca bilgi vereceğim zaten. Ama bu şekilde böyle büyütmeye devam ediyoruz. Hiçbir sırada arttırma, eksiltme, başka hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi ben diğer parçayı da tamamladım. Tamamlanmış haliyle kaç sıra oldu ve kaç santim oldu onları söyleyeceğim. Şöyle ki şöyle marullanmış 2 tane parçam var. Şimdi bir parça üzerinden söyleyeceğim. Ben toplamda 16 sıra yaptım bu bahsettiğim örneği. O da şu tam ortadan, şu tam başladığım yerden itibaren toplamda 31,5 yani 32 santim falan, yani şöyle baktığımız 32 santime falan denk geliyor. Siz bu uzunluğu istediğiniz beden ölçüsüne göre arttırabilirsiniz. Bu modelde beden büyüttüğünüz ölçüde şekilleniyor. Yani beden ne olursa olsun başlangıç kısmı hep aynı oluyor. İsterseniz işte çocuk ürünü çocuk için yapabilirsiniz. Bu modeli çocuk için de yapsanız, yetişkin için de yapsanız, 36 beden ya da 44 beden için de yapsanız başlangıcı hep aynı oluyor. Buradaki sıra sayısını 16 sırayı işte 10 sıraya düşürebilirsiniz veya işte 20 sıraya, 25 sıraya çıkarabilirsiniz. Bu tamamen
sizin beden ölçünüze bağlı. Şimdi burada ördünüz ve nerede durmanız gerektiğine nasıl karar vereceksiniz kısmında şöyle modeli arkasını döndürüyorum. Şimdi 6 tane köşem var. Şöyle 6 tane şu köşeden var. 6 tane köşeden şöyle bir tane bu birinci köşe olsun. Hemen devamındaki de ikinci köşe olsun. Birinci ve ikinci köşeyi şöyle üst üste getiriyorum. Katlıyorum yani. Birinci ve ikinci köşeyi katladıktan sonra diğer köşeleri de şöyle üstüne katlıyorum. Şurası bakın şöyle üstüne katlıyorum ve şöyle bir parçam olmuş oluyor. Şimdi bu oluşan parça şöyle L şeklinde bir parçam oluyor. Bu oluşan parçanın şu kısmı benim omuz kısmım. Bu kısmı da benim beden kısmım. Bunu şöyle düzleştirdiğimizde daha iyi anlaşılıyor. Burası omuz ve kol kısmım. Yani şuradan kol devam ediyor. Şu altta kalan kısmım da gövdemin önde kalan yarısı ve arkada kalan yarısı olmuş oluyor. Yani aslında bu hırkayı yaparken bir modelin hem kolunu hem gövdesini eş zamanlı örmüş oluyoruz. Bu şekilde şurası da tam kol altına gelecek kısım oluyor. Siz bu ölçüyü alırken yani ördünüz ve işte şuraya kadar geldi ve bunu böyle ikiye katladınız, üstünüzü ölçtünüz. Şu kol altından omuz kısmına kadar gelen kısım sizin için yeterliyse orada bırakabilirsiniz. Yeterli değilse daha çok örebilirsiniz, devam edebilirsiniz örmeye. Burası böyle birazcık salaş ve geniş bir kol olsun istedim ben. Bu kolu biraz balon kol haline getireceğiz birazdan. Bunu bu şekilde ölçüsünü alabilirsiniz. Şimdi bundan 2 parça örüyoruz. Şu ördüğüm 2 parçayı, ikinci parçayı da aynı şekilde katlıyorum. Aynı şekilde katlayıp hemen yan tarafına yerleştiriyorum. Yani hani aynalama yapar gibi, şöyle aynalama yapar gibi yan tarafına yerleştiriyorum. Bu şekilde. Şu arka kısmı, yani şu sırtta kalan kısım, şurası benim sırt kısmım. Yani şu arkada kalan kısım benim sırt kısmım oluyor. Şuradan göstereceğim. Şurası benim yaka kısmım. Yani şurası ense kısmım. Şu ön tarafta hırkanın normal ön formu. Zaten hani şöyle yan yana koyduğunuzda baktığınızda bu böyle bir hırka görüntüsü oluşturmuş oluyor. Şöyle yaka, kollar ve şöyle alt kısım. Bunun birleştirme şeklini ben daha önce diğer yaptığım altıgen hırkalarda böyle çizimle, kağıt üzerine çizimle de katlama yöntemini göstermiştim. Hani eğer burası da sizin için yeteri kadar açıklayıcı olmadıysa o videolara da bakabilirsiniz. Açıklama kısmına diğer altıgen hırkaların da videosunun linkini bırakırım. Şimdi buradan dikiş yapacağım yerler. Bir şu arka kısım, yani benim sırtımın olduğu kısım. Bir de şu omuzdan itibaren, şurası benim ense kısmımdı ya. Şu omuzdan itibaren şöyle üstte kalan kısmı kol ucuna kadar dikeceğim. Bu dikişi yaptıktan sonra bir hırkam oluşmuş olacak ama ben bunu işte kazağa çevirmek istersem ön tarafını da dikebilirim. Şu ön tarafa da bir dikiş geçebilirim. Genel olarak bu şekilde. Eğer ki burayı hırka olarak bırakacaksanız böyle şeyler de yapabilirsiniz. Böyle kordon iki taraftan yapıp bağlayabilirsiniz. Hani bunu öyle de yapabiliriz bu arada. Şimdi dikiş kısımlarını yapıp diğer kalan kısımları şu kol kısmının şu balonlaştırılması halini falan onları yapacağız. Dikişi de yaparken ben yine aynı ördüğüm ipin kullanıyorum dikiş yaparken. Yine bu ipi kullanacağım. Bir yün iğnesi kullanacağım. Bu şekilde bir yün iğnesi kullanacağım. Böyle arka taraftan dikişimi yapacağım. Şimdi ben modelin dikişlerini tamamladım. Şu kol dikişini yaptım. Bir de şu sırt dikişini tamamladım. Sırt dikişini yaparken şuradan şöyle bir 3-4 parmak kadar dikiş yapmadım. Yani şurada şöyle 3-4 parmak kadar şu sırt kısmında bir açıklık bıraktım. Bu giydiğinizde daha konforlu bir duruş sağlıyor. O yüzden hani böyle tercih ediyorum. Şuradan şöyle çok küçük bir açıklık bıraktım. Yani şuranın tamamını dikmedim. Buradan 3-4 parmak bıraktım. Kol kısmında hiç boşluk bırakmadım. Burada tamamını diktim. Dikişleri içeriden yaptım. Şu şekilde görünüyor. İçeriden dışarıdan böyle kabarıklık görünmesini istemediğim için şöyle içeriden bir dikiş yaptım. Bir kolların lastik kısmını yapacağız. Kol lastiğini yapacağız. Kol lastiğini yaptıktan sonra da
Ve hırkayı üzerime giydiğimde şu orta kısma yapacağım bağcığın da ölçüsünü aldım. Tam olarak nereye yaparsam daha iyi durur benim için diye. Siz de üzerinize giyip nereye yapacağınıza karar verebilirsiniz. Bunu en son yapacağız. Şimdi ilk olarak kolu göstereceğim. Şimdi şöyle bir dümdüz kolumuz var. Bu kolu böyle dümdüz de kullanabilirsiniz ama ben bu modelde böyle bir balon kol gibi olsun istedim. Tığma ipimi doluyorum. Kilitledim bir kez. Tekrar tığma ipimi doladım. Herhangi bir trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapar gibi ilk ikisini birlikte alıyorum. Tığımda 2 tane ip var. Bir yandaki trabzanı boş bırakıyorum. Onun yanındaki trabzanı batıyorum. Tığımda 3 tane ip var. İkisini birlikte çekiyorum. Bu sırada bir kesme sırası yapmış oluyoruz. Hem aralarda bir tane atlayarak hem de ikisini birlikte örerek bir kesme sırası yapmış oluyoruz. Tığıma ipimi doluyorum. Sırada gelen boşluğa trabzanın tepesine batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Arada bir tane atlıyorum. Sonrakine batıyorum. Hiç ip almadım tığıma. Tığımda 3 tane ip var. İkisini birlikte çekiyorum. Tığıma ipi doladım. Sıradan battım. İkisini birlikte çektim. Bir tane atladım. Sonrakine batıyorum. Bu şekilde böyle bir küçültme yapmış oluyorum. Bu sıranın sonuna kadar burayı aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Bakın sıra tamamlandı ve sıra tamamlandığında şöyle büzülmüş şekilde görünüyor. Şimdi her bir zincirin tepesine, yani her bir trabzanın tepesine birer tane ikili trabzan yapacağım. Şöyle 2 tane zincirle başlıyorum. Her bir zincirin tepesine. Burada zaten zincirler artık birleştirme şeklinde kestiğimiz için böyle büyük büyük görünüyor. Şu şekilde. O yüzden direkt zincir tepelerini net görebiliyoruz. Sıranın en başına gelene kadar trabzanlarımı tamamladım. Sıranın sonuna geldiğimde de 2 tane zincirin ikincisine batıyorum. İpimi kaydırarak bağlıyorum. Bu sırada biraz daha böyle küçülmüş oldu. Şimdi birkaç sırada lastik yapacağım. Lastikle birlikte iyice böyle küçülmüş, daralmış olacak. Bu aşamalarda böyle deneyebilirsiniz bunu böyle giyip de. Hani bu forma hoşunuza gidiyorsa böyle de kalabilir. Bir iki sıra daha lastik yaptıktan sonra daha düzgün bir görünüme sahip olacak. Lastiği de yine kendinize göre uzatabiliyorsunuz zaten. 1-2 tane zincir çekiyorum. Tığma ipimi doluyorum. Lastik yaparken farklı bir işlem yapıyoruz. Tığma ipi doladım. Burada bir trabzan var ya, bu trabzanın tepesine değil de trabzanın şöyle arkasından dolaşıyorum. İpimi alıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığma ipimi doladım. Sıradaki trabzanın şuradan dolaşıyorum. Ön tarafından dolaşıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane arka tarafından dolaşıyorum. Bir tane şöyle ön tarafından dolaşıyorum. Trabzanın. Bir tane arka tarafından, bir tane ön tarafından. Burada sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Böyle bir tane arkasından, bir tane önünden olacak şekilde. Şimdi sıranın en sonuna geldim. Sıranın en sonuna geldiğimde önüne bitirdim ve ilk başta yaptığım 2 tane trabzanın tepesine batıyorum ve ipimi kaydırıyorum. Lastik bu şekilde duruyor. Şimdi bir sıra daha lastik yapacağım. Diğer sıra lastiğin üzerine lastik nasıl yapılıyor onu göstermiş olacağım. Yine 2 tane zincirle bir üst sıraya çıkıyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Şimdi önden doladıklarım ve arkadan doladıklarım şu an çok net görünüyor. Şimdi bunun için şöyle tekrar trabzanın arkasından dolanmam gerekiyor. Şöyle ikili trabzan yapıyorum. Tığıma ipimi doladım. Sıradaki için tekrar şöyle önünden dolanmam gerekiyor. Sıradaki için arkadan, sıradaki için önden. Şimdi artık bu sırada hangisi ön hangisi arka gördüğümüz için aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Bu lastik sırası bittikten sonra bir tur hani böyle giyip bakabilirsiniz. Bir sıra daha lastik yapabilirsiniz gerekirse. Ben bir sıra daha lastik örgü yapacağım bunun üzerine. Toplamda 3 sıra lastik örgü yapmış olacağım. Bir sıra kesme, bir sıra düz, 3 sırada lastik örgüyle kolu tamamlayacağım.
Diğer kolu da aynı şekilde yapacağım. Sonrasında orta kısmındaki bağcık kısmını yapacağız birlikte. Ben modelin dikişlerini ve iki kolunu da tamamladım. Kollarda bir sıra trabzan, 3 sırada lastik örgü yaptık. Sırt kısmını dikerken sondan şöyle 3 parmak, 3-4 parmak kadar kısmını dikmedim. O kısmını şöyle V şeklinde açık bıraktım. Geri kalan yerlerin dikişlerini anlattığım gibi yaptım. Her iki kolu da eşit şekilde tamamladım. Ben en son olarak alt kısmına da 2 sıra trabzan geçtim. Sadece şu ön kısmına değil, sadece şu altta kalan kısmına geçtim. Şöyle 3 sıra kadar. Bir sıra ikili trabzan, 2 sırada tekli trabzan yaptım. Siz bunu yapmayabilirsiniz. Aslında boyu, hırkanın boyu benim için idealdi. Sadece şu arkada kalan iki tarafın birleşme noktasında şöyle o dikiş kısmı hoşuma gitmediği için orasında bir bütünsellik sağlasın istedim. O yüzden şöyle 3 sıra kadar trabzan sırası geçtim. Bir sıra ikili trabzan, 2 sırada tekli trabzan olmak üzere böylece bir bütünlük sağlamış oldu. Bu bağcıkları yaparken üzerinize giyip de ölçü alarak yapmanız gerekiyor. Az önce de dikişleri yapmadan önce bahsettiğim gibi giydikten sonra üzerinize bu orta bağcığın neresinde duracağınıza karar verip bir işaretleyici takıp onun üzerine yapmanız daha iyi olur. Şöyle yukarıdan 20 santim kadar bir mesafe olmuş oluyor. Bu ipi 2 kat yaptım. Yani normalde işte tek kat bir şey örüyorsanız 2 kat yapıyorsunuz. Benim zaten o ipim 3-4 katlı olduğu için aslında 8 katlı bir ipten şöyle upuzun bir zincir çektim. İstediğim uzunlukta. Bunun da uzunluğunu söyleyeyim. Şöyle 44 santim kadar bir uzunlukta zincir çektim. Onun üzerine de zincir çektikten sonra geriye dönüp tekli trabzanlar yaptım ve ipimi şurada bağladım. Arkasından da şöyle bağlayıp kestim. Her iki tarafta da aynı noktaya yapıyorsunuz bunu. Ben örgüyü tamamladıktan sonra bir bloklama işlemi yaptım. Islak hafif böyle nemlendirerek, spreyle nemlendirerek bir bloklama işlemi yaptım. Ben bunu blok matında yaptım ama işte bunun için bir yoga matı kullanabilirsiniz veya hani şöyle ıslatıp hafif şöyle gergin tutmanız gerekiyor. Yine bu karışım ipleri ben buharlı ütüyle geçmek istemiyorum açıkçası. Hani hem ipin içeriğini bozarım belki diye hem de şu şöyle dökümlü dökümlü duruş parlak bir duruşa dönmemesi için. O yüzden bloklama tercih ediyorum. Toplamda 350-400 gram kadar bir ip kullandım. Bu 38 bedene uygun bir model. Hatta 40 bedene bile uygun olabilir. Biraz çünkü geniş duruyor hafif. 38 bedende benim üstümde durduğu gibi durur. 40 bedende de biraz daha dar durur. 36 bedende de bayağı böyle oversize gibi durur. Standart beden gibi yapmak isterseniz bu 3 bedende de duruşları bu şekilde olur. Bloklamadan sonra böyle 1-1,5 santim kadar bir ölçü değişmesi olabiliyor. Büyüme oluyor birazcık daha. Genel olarak hırkamız bu şekilde. Duruşu da bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar dilerim. Bitmiş ürünlerinizi benimle Instagram üzerinden de paylaşabilirsiniz. Bu videoların devamlılığı için beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.